Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 9-12 aylık çocukların kullanabileceği büyüklükte çok güzel çiçekli bir hırka çalışması yapacağız. Hırkamız etekten başlayarak ve tamamını dikişli olarak öreceğiz. Örmesi gerçekten çok kolay arkadaşlar. Sadece düz örgü, ters örgü ve lastik örgüden oluşuyor. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız dahi rahatlıkla yapabilecekler. Bu arada arkadaşlar, üzerinde görmüş olduğunuz çiçeklerin yapımını ayrıntılı bir şekilde farklı bir videoda anlattım. Yukarıya da alta da linkini bırakacağım. Oradan faydalanarak çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 6 numara şiş kullanacağım. Ve kar topunu restal ipini kullanacağım arkadaşlar. 100 gram ağırlığında, 190 metre uzunluğunda bir ip. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 97 ilmek atarak başladım. Normalde 96 ilmekle öreceğiz arkadaşlar hırkamızı, ama bir ilmek fazladan attım bu lastik bölümünde. Lastik bölümünü tamamladığımızda o bir ilmeği keseceğiz ortadan. Şimdi klasik bir düz bir ters lastik örgü öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersle başlıyorum. Bir ters, bir düz. Lastik örgü zaten birçoğumuz biliyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramı bir ters, bir düz lastik örgü olarak ördüm. Şimdi ön yüzümdeyim. Burada da yine düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. İlk açacağımız sıraya kadar arkadaşlar birlikte örelim. Düzleri düz örüyorum. Tersleri ters. Düzü düz. Ters ters. Sıramızı tamamlayalım. Evet, bir ters bir düz olarak lastik örgümü tamamladım. Şimdi arka yüzümdeyim. Yine aynı şekilde devam ediyorum lastik örgüme. Ters ters örüyorum. Düzü düz. Ters ters, düzü düz. Bu sıramızı da tamamlayalım arkadaşlar. Evet, arka sıramı da tamamladım. Şimdi ilk ilmeğimi açacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğimi ters olarak örüyorum. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum ve devam ediyorum. Düzü düz, ters olarak örüyorum. Sıramızı tamamlayalım. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters düzü düz olarak yine öreceğim. Sonda 7 ilmeğim kalana kadar öreyim arkadaşlar. Sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar ters düz olarak ördüm. 3 6 7 tane ilmeğim var şu an. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci ilmeğim ters olarak örüyorum. Dolama yaptığım ilmeğimi arkadaşlar ters ördüğüm için en son düz olarak örüyorum. Bakın, bütünlüğümüz bozulmadı. Örgü bilen arkadaşlarımız zaten buraları yapar, ama yeni başlayan arkadaşlarımız için ilik bölümünün arka kısmını da göstermek istedim. Şimdi lastik örgümüzü arkadaşlar 4 cm uzunluğa tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 4 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi illaki sıra sayısı soran arkadaşlarımız olacak. Arkadaşlar, ben bu sıra sayısı sorma işine çok karşıyım. Yani kaç sıra örmüşüz buradan sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şişimdekiyle toplam 10 sıra lastik örgü örmüşüm. Şimdi benim elim normal ayarda. Sizin eliniz sıkı olur. Buradaki santimetre ölçüsünü değil de 10 sırayı baz alırsınız. 10 sıra ördüğünüz zaman lastiğiniz küçük olur. Ya da eliniz gevşektir, yani bol örüyorsunuzdur. 10 sıra örersiniz, benim lastiğimden daha uzun olur. Yani lütfen santimetre ölçülerini baz alın. Santimetresi hiçbir zaman yanıltmaz. Burayı ölçtüğünüz zaman 12 sıra mı oldu sizinki? 12 sıra örün arkadaşlar. Ya da geniş örüyorsunuz, bol örüyorsunuz. 8 sırada mı tamamladınız 4 santimetreyi? 8 sırada bırakın. Lütfen santimetre ölçüsüyle örün. Yani ben bu sıra sayısı olayına gerçekten çok karşıyım. Sizi çok fazla yanıltır. Yani örgünüz düzgün olmaz arkadaşlar. Bu metreler 2 lira 3 lira. Mutlaka edinin bir tane.
Şimdi sıra başındaki ve sıra sonundaki 7 ilmeğimizi lastik örgü olarak devam ettireceğiz. Aradaki ilmeklerimizi de ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve lastik örgüme devam ediyorum. İkinci ilmeğim düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeğim ters örüyorum. Dördüncü ilmeğim düz örüyorum. 4 tane ilmek ördüm. Beşinci ilmeğim ters, altıncı ilmeğim düz ve yedinci ilmeğim ters. 3, 6, 7. 7 tane ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. Ayracımı takayım buraya. Şimdi sıra sonunda 7 tane ilmeğim kalana kadar aradaki ilmeklerimin tamamını örgümün ön yüzünde düz olarak öreceğim. Örgümüz lastik örgü, ters örgü ve düz örgüden oluşuyor arkadaşlar. Çok kolay. Şimdi sonda 7 ilmeğim kalana kadar düz olarak öreyim. Bu arada arkadaşlar bu sıramızda biliyorsunuz bir tane ilmek kesecektik. Onu da şu şekilde yapıyoruz. 2 ilmeği birlikte giriyoruz ve düz olarak örüyoruz. 2 tane ilmeği teke düşürmüş olduk. Başka kesim işlemi yapmayacağız. Düz örgülerle devam ediyoruz. Sondaki 7'ye kadar öreyim. Evet, sıra sonunda 7 tane ilmeğim kaldı. Hemen ayracımı takıyorum buraya. Bu 7 ilmeğimi de lastik örgü olarak devam ettireceğim. İlk ilmeğim ters olarak örüyorum. İkinci ilmeğim düz. Üçüncü ilmeğim ters. Dördüncü ilmeğim düz. Beşinci ilmeğim ters. Altıncı ilmeğim düz. Ve yedinci ilmeğim ters. 7 tane ilmeğimi de buradan lastik örgü olarak ördüm. Her ön yüzümüze geldiğimizde arkadaşlar yapacağımız tek işlem bu. Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizin düzlerini düz, terslerini ters olarak öreceğiz. Yani lastik örgümüz baştaki ve sondaki 7 ilmekte devam edecek. Aradaki ilmeklerimizi ön yüzümüzde düz olarak öreceğiz. Arka yüzümüzü dönüyoruz. Arka yüzümüzde de yine baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi lastik örgü olarak sürdüreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters örüyorum. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. 7 tane ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ve örgümün arka yüzünde iki ayracımın arasında bulunan ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Sondaki 7'ye kadar öreyim arkadaşlar. Evet, sıra sonunda 7 tane ilmeğim kalana kadar örgümün arka yüzünde iki ayracımın arasında bulunan ilmeklerimi ters örgü olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa aldım. Yine düzümü düz, tersimi ters olarak öreceğim. İlk ilmeğim düz örüyorum. İkincisi ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Arkadaşlar artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yani farklı hiçbir işlem yapmayacağız. Dediğim gibi baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde lastik örgü olarak öreceğiz. Yine ayraçlarımızı takalım. Özellikle örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız bu kenardaki 7 tane ilmeğin yanlarına birer ayraç taksın. Aradaki ilmeklerimizi ön yüzümüzde düz, arka yüzümüzde ters olarak öreceğiz. Şimdi bu en alttan ölçtüğümüz zaman 18 santimetre uzunluğa gelene kadar arkadaşlar aynı bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben ölçümü tamamlayayım, daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, beden örgümü 18 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Toplamda da 3 tane ilik açtım. İlk iliğimizi birlikte açmıştık. Daha sonraki iliklerimi de 14 sıra arayla açtım arkadaşlar. 3. iliğimden sonra da 12 sıra ördüm. Ama burada dediğim gibi sıra sayısı önemli değil. Buradaki uzunluk ölçüsü önemli. 18 santimetre uzunluğunda olmalı. En olarak da ölçelim. Beden genişliğimizin de düğmelerimizi kapattıktan sonra 28 santimetre olması gerekiyor. Şimdi ön bedenlerimizi ve arka bedenimizi ayıracağız. Ön bedenlerime 26 tane ilmek vereceğim. Arka bedenime de 44 ilmek vereceğim. Yine kenardaki lastik örgüme devam ediyorum. Düzü düz. Ters ters olarak 3, 4, 5, 6, 7. Ben yine bir ayraç takayım buraya. 7 tane ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. Şimdi düz örgüyle devam edeceğim. 7'nin üzerine sayıyorum. 26 tane olacak. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 ilmeğimi ördüm. Buraya da bir ayraç takıyorum.
Dikişli örecekseniz arkadaşlar 26 bu tarafa, 26 diğer tarafa, yani iki ön bedene 26'şar ilmek vereceksiniz. 44 ilmek de arka bedene. Buraya da takalım ayraç. 2 4 6 7. Lastik örgümüzü unutmamak için takalım 7.'ye. Lastik örgümüzün üzerine sayıyoruz. 7 idi burası. 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26. 26 ilmeğin sonuna bir ayraç takıyorum. Ayracın bu tarafında 26 ilmek. Bu taraftaki ayracın diğer tarafında 26 ilmek. Buralar bizim ön bedenlerimiz. Ortada da 44 tane ilmeğimiz var arka bedenimize ait. Şimdi sadece bu arka bedenimizi arkadaşlar 12 santimetre uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Farklı bir ip aldım. Bunu da ipimin iç kısmından çektim arkadaşlar. Bu iç taraftan. Yani şu an tek ip kullanıyorum hala. Sadece önlerde düz, arkalarda ters olarak 12 santimetre uzunluğa gelene kadar öreceğiz. 44 tane ilmeğimiz vardı burada. 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ve 44. Bakın ayracımıza geldik. Bu taraftaki ön bedeni örmeden dönüyoruz. Sadece arka bedenimize ait 44 ilmeğimizi ön yüzümüzde düz, arka yüzümüzde ters olarak öreceğiz. Ta ki 12 santimetre uzunluğa gelene kadar. Arka sıramızda tamamlayalım arkadaşlar. Sonra dediğim şekilde devam edeceğiz. Yani gösterilecek çok fazla bir şey yok. Bu aradaki 44 ilmeği ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 12 santimetre uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Evet, 44 ilmeğimizi tamamladık. Arkadaşlar şimdi arka bedenimi vermiş olduğum uzunluğa gelene kadar öreyim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka bedenimi önlerde düz, arkalarda ters olarak 12 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. 18 santimetrede alt bedenimizi örmüştük biliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan ölçtüğünüz zaman 30 santimetre olması gerekiyor. 30 santimetre olduğu zaman bırakıyoruz. Artık ön bedenlere geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi yardımcı şişime geçiyorum. Ön bedenlerimdeki ilmekleri yardımcı şişimin üzerine toplayacağım. Ve bu şişimle öreceğim. Çünkü diğer şişim arka bedenimde takılı. İki ön bedeni de aynı anda bitireceğiz. Arkadaşlar iki tane farklı şiş kullanıyoruz diye aklınız karışmasın. Örgüye başladığımdan beri bu arka bedenimde takılı olan bu şişimi kullanıyordum. İlmeklerim, bakın arka bedenime ait ilmeklerim bu şişimin üzerinde. Diğer ilmeklerim de bu örmediğimiz ön bedenimiz vardı ya arkadaşlar. Bakın aynı şiş o ilmeklerin de üzerinde. Yani şöyle anlatayım. Bu ön bedenimizi buraya kadar örmüştük. Daha sonra sadece arka bedenimizle devam etmiştik. Yani bu taraftaki ön bedenimizi örmemiştik. Ördüğümüz ön bedenimize şişimi taktım. Bu zaten yani örgüye başladığımdan beri ördüğüm şişim. Dilerseniz parça parça örelim, aklınız karışmasın arkadaşlar. Şimdi burayla devam edelim. Ön bedenimizin ön yüzünü ördüğümüz için ipimiz bakın sıra sonunda kaldı arkadaşlar. Kaydırıyoruz misinamızı ve arka yüzümüzden devam ediyoruz. Yaklaşık bir 6 sıra örelim. Ön yüzümüzü birinci sıramız olarak sayıyoruz. Çünkü bu sıramızı örmüştük. Her sıramızı sayacağız. Örgümüzün arka yüzündeyiz. Ön bedenimizin arka yüzü burası. Burası bizim ikinci sıramız.
Farklı bir işlem yok arkadaşlar. Yine ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Sondaki 7 ilmeğimi de lastik örgü olarak devam ettireceğim. Örgümüz boyunca aynı işlemi yapıyoruz. Evet, ilmeklerimi ters olarak ördüm. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ve düz ters olarak örüyorum. İkinci sıramı arka yüzümde tamamladım. Şimdi ön yüzümde 3. sıramdayım. Burada da yine kenardaki lastik örgümü devam ettiriyorum. Düz ters olarak örüyorum. İlmeklerimi ön yüzümde olduğum için 3. sıramda düz olarak örüyorum. Arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. 3 sıramızı zaten birlikte ördük. 4. sıramızda arka yüzümüzü aynı şekilde öreceğiz. 5. sıramızda ön yüzümüzü, 6. sıramızda tekrar arka yüzümüzü örüp ön yüzümüze geleceğiz. Şimdi tamamlayalım. Evet arkadaşlar 6 sıramı tamamladım. Şimdi kesim işlemlerimize başlayacağız. İlmeklerimizin uzunluğu 11 santimetre olana kadar kesim yapacağız. Hesapladım arkadaşlar. 8 kez kesme işlemi yapmamız gerekiyor. Eliniz tabi benimle aynıysa. Kenardaki lastik örgümü yine devam ettiriyorum. Ayracımı bu tarafa aldım. Ayracımızdan sonra yapıyoruz arkadaşlar kesim işlemlerini. 2 ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum. Ve ön yüzümde olduğum için düz örgülerle devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım. Kesimimi yaptıktan sonra ön yüzümü sıra sonuna kadar düz olarak ördüm. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve arka yüzümüzde olduğumuz için ilmeklerimizi ayracımıza kadar ters olarak örüyoruz. Arka yüzlerimizde kesim işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Kesimlerimizi sadece örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Arka sıralarımızda var olan ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Lastik bölümümüz dediğim gibi her zaman devam edecek bu şekilde, hem ön yüzde hem arka yüzde. Ayracımı aldım bu tarafa. Düz tersi ters. Düz ters olarak örüyorum. Birlikte bir kesim işlemi daha yapalım arkadaşlar. Daha anlaşılır olsun. Bu arada eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videonun ayarlar bölümünden daha yavaş izleyebilirsiniz arkadaşlar. Düz örgü ördüğüm için yani hani çok şey yapmıyorum, yavaş örmüyorum. Ön yüzümdeyim. Yine kesim yapacağım. Lastik örgümü örüyorum. 2, 4, 5, 6 ve 7. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Lastik kısmından herhangi bir kesim yapmıyoruz arkadaşlar. Ayracımızdan hemen sonraki 2 düz ilmeği birlikte alarak kesiyoruz. Farklı bir işlem yok. Ve düz olarak devam ediyoruz. Arkadaşlar artık kesim işleminin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Kesimlerimizi örgümüzün ön yüzünde lastik örgümüzü ördükten hemen sonraki 2 tane düz ilmek üzerinde yapıyoruz. Ve ilmeklerimizi ön yüzde düz olarak örüyoruz. Arka yüzümüzde de ayracımıza kadar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Arka yüzlerde herhangi bir kesim işlemi yok. Ayracımızdan sonraki 7 ilmeğimizi de lastik örgü olarak örüyoruz. Şimdi şişimizde toplam 18 tane ilmeğimiz kalana kadar her sırada kesimlerimizi, her ön yüzde kesimlerimizi aynı şekilde yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ön bedenimin kesim işlemlerini tamamladım. 26 ilmekle başlamıştık biliyorsunuz ön bedenimize. Şu an şişimizde toplam 18 tane ilmeğimiz var. 8 tane ilmeğimizi her ön yüzümüze geldiğimizde kestik. Şimdi arkadaşlar bu ilmeklerimizi bu şekilde bir aparatın üzerine alalım. Farklı bir yöntemle anlatacaktım ama şimdi örgü bilmeyen arkadaşlarımızın kafası iki şişte bile karışabiliyor. O yüzden bu yöntemi tercih ettim. Eğer bu şekilde aparatınız yoksa arkadaşlar ipin üzerine de ilmeklerinizi alabilirsiniz.
Örgü bilen arkadaşlarımız bu iki ön bedeni de aynı anda örebilirler. Omuz birleştirmesini de yine aynı anda yapabilirler. Ama biz şimdi tek tek öreceğiz. Çünkü örgü bilmeyen ya da yeni başlayan arkadaşlarımız çok fazla. İlmeklerimizi aldık. Ön bedenimize ait ilmeklerimizi, yardımcı aparatımızı aldık. Böylece şişimiz boşa çıktı. Şimdi en baştan bir özet geçeceğim. Daha sonra devam edeceğim. Şişimize 97 ilmek atarak başladık ve bu ilmeklerimizle bir ters bir düz klasik lastik örgü olarak 4 cm uzunluğa gelene kadar ördük. Lastik örgümüzün 5. sırasında birlikte ilk iliğimizi açtık. Daha sonra lastik örgümüzü 4 santimetreye tamamladık. Lastik üstü örgümüze geçtiğimizde de ilk düz sıramızda ortadan bir yerden 2 ilmeği birlikte alarak kestik ve 97 olan ilmek sayımızı 96'ya düşürdük. Ve bu 96 ilmekle lastik altından kol altına kadar 18 santimetre uzunluğunda örgümüze devam ettik. Ne yapmıştık bu 18 santimetre boyunca? Baştaki ve sondaki 7 ilmeğimizi hem ön yüzde hem arka yüzde lastik örgü olarak örmüştük. Aradaki ilmeklerimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak örmüştük. Toplamda 3 adet ilik açtık. İlkini birlikte açtık. İlk ilikten sonraki ikinci iliği 14 sıra sonra, üçüncü iliği bundan 14 sıra sonra, son iliğimi açtıktan sonra da 12 sıra ördüm. Ayrımlarımızı da anlatayım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar, bu ayrıntılı anlatım sizin için. Vallahi ağzım yüzüm kurudu. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin. Yani normalde düz örgü bu. Anlatılacak çok fazla bir şey yok ama yeni başladığınız için kafanız karışmasın diye yine tekrar üstünden geçiyorum. Ayrımlarımıza gelmiştik. 96 ilmeğimizi 26, 26, 44 böldük. 26'lar ön beden, 44 arka beden. Ön yüzden baştaki 7 ilmeğimizi lastik örgü olarak ördük. Ve 26 ilmeği tamamladık. Lastik örgümüz dahil. Yani 19 ilmek de düz ördük. 7 lastiği ördükten sonra. Daha sonra arka bedendeki 44 ilmeği düz örmeye başladık. Buraya kadar geldik. Sonra tekrar döndük. Yani bu tarafı hiç örmedik. Ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak 12 santimetre uzunluğa gelene kadar ördük ve şişimizde beklettik. Daha sonra ön bedenimize geçtik. Ön bedenimizde bu tarafı ördüğümüz için arka taraftan yani arka yüzden devam ettik. 6 sıra ördükten sonra kesimlerimize başladık. Toplamda 8 kez kesme işlemi yaptık ve şişimizde 18 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu tarafla devam edeceğiz. Ön bedenime ait 20 tane ilmeğimi diğer şişime alıyorum. İlmeklerimizi alalım. Diğer ön bedenimizde ne yaptıysak aynı işlemi tekrarlayacağız. İpimi takıyorum. Kesimlerimize başlamadan önce 6 sıra örmüştük biliyorsunuz arkadaşlar diğer tarafı. Burayı da aynı şekilde 6 sıra öreceğiz. Örgümüzün ön yüzünde bu bizim birinci sıramız. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak 6 sıra ördükten sonra da kesimlerimizi yapacağız. İlmeklerimi düz olarak ördüm. Ayrıcımdan sonraki lastik örgümü örüyorum. Ve birinci sıramı örgümün ön yüzünde tamamlıyorum. Arka yüzümü dönüyorum. Yine kenardaki 7 ilmeğimi lastik örgü olarak örüyorum. Ayrıcımı bu tarafa alıyorum. Örgümün arka yüzünde olduğum için ayrıcımdan sonraki ilmeklerimin tamamını ters örgü olarak örüyorum. Bu bizim ikinci sıramız. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak örelim arkadaşlar. Sıra sayımızı 6'ya tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. 6 sıramı tamamladım. Şimdi kesim işlemimizi yapacağız. Diğer ön bedenimizde lastik örgümüz sıra başında olduğu için lastik örgümüzden sonraki ilmeklerimizi kesmiştik. Bu tarafta lastik örgümüz sıra sonunda. O yüzden ayracımızın bu tarafındaki ilmeklerimizi keseceğiz. Sadece yönlerimiz değişmiş oldu arkadaşlar. Onun dışında yapacağımız işlem aynı. Ayracımın önünde 2 tane düz ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Hep aynı işlemi yapacağınız için iyi izleyin arkadaşlar. Bakın ayracımın önünde 2 tane düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeği birlikte alarak kesiyorum.
Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ve kenardaki 7 ilmeğimi lastik örgü olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde kesim işlemi yapmıyoruz. Kesimlerimizi sadece örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Örgümün arka yüzünde kenardaki lastik ilmeklerimi ördüm. Ve ters örgülerle devam ediyorum. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak öreceğiz. Her ön yüzümüze geldiğimizde de kesimlerimizi az önce yaptığımız gibi yapacağız. Bir kesim daha yapalım arkadaşlar birlikte. Şimdi yine ayracımızın bu tarafında 2 tane düz ilmek kalana kadar düz olarak öreceğiz. Ayracımızın önünde 2 tane düz ilmeğimiz kaldı. Bu 2 ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak örüyoruz. Kesme işlemimizi yaptık. Ayracımızı bu tarafa alıp lastik örgümüzü örüyoruz. Arkadaşlar kesim işleminin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 2 sıra birlikte yaptık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Şişimizde yine 18 tane diğer ön bedenimizde olduğu gibi ilmeğimiz kalana kadar her ön yüze geldiğimizde ilmeklerimizi keseceğiz. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şişimde 18 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kestim. Şimdi omuz birleştirmemizi yapacağız. İlk bu tarafı yapalım arkadaşlar. Aparatımızdaki ilmeklerimizi tekrar şişimize alıyoruz. Toplayalım ilmeklerimizi şişimize. İlmeklerimi şişime aldım. Şimdi ön yüzümü arkadaşlar bir sıra düz olarak örüyorum. Yine lastik örgümü lastik örgü olarak öreceğim. Yedi ilmeğimi lastik örgü olarak ördüm. Herhangi bir kesme işlemi yapmıyoruz. Düz örgüyle sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Şimdi ön yüzler içeride, arka yüzler dışarıda kalacak şekilde katlıyoruz. Bakın iç tarafta ön yüzler var. Dış tarafta da ters yüzler var. Şimdi ön ve arka bedenimizdeki ilmeklerimizi ayracımıza kadar birlikte alarak keseceğiz. Tığımla 2 ilmeğime giriyorum karşılıklı. Ön bedenimden aldım ilmek, arka bedenimden aldım. Ve bu şekilde içerisinden geçiyorum. Buradan aldım, buradan aldım. İçerisinden geçiyorum. Bu en baştakinden de geçiyoruz arkadaşlar bu şekilde. Bakın ikisini çıkardım, kaydırıyorum. Bir buna girdim, bir buna ve kaydırıyorum. Çıkartarak da yapabilirsiniz. Hepsini birlikte üçünü. Bir bunu çıkardım, bir bunu. Tığımdaki 3 tane ilmeği kaydırıyorum. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Ayracımızı artık çıkarıyoruz. Tığımızda bir tane, kenarda da 7 tane lastik ilmeğimiz var. Artık arka taraftaki şişle işimiz yok şu an için arkadaşlar. Buradaki ilk lastik ilmeğime giriyorum ve kaydırıyorum.
Tekrar şişimde 7 tane ilmeğim kaldı. 2, 4, 6 tığımdakiyle birlikte 7 tane ilmeğim. Arkadaşlar şimdi diğer ön bedenimizin birleştirmesini yapacağız. Yine ön yüzlerimiz içeride kalacak şekilde katlıyoruz. Ve tığımızla aynı şekilde birleştirmemizi yapacağız. Bakın bir buraya giriyorum, bir karşıya. 2 ilmeği de çıkardım. Ve içinden geçiyorum. Tekrar bir buraya girdim. Bir karşıya. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünden geçiyorum. Bundan sonra hep 3 ilmeğimiz olacak. Bir tane tığımızdaki, 2 tane de şişlerimizdeki. Kaydırarak ilmeklerimizi lastik örgümüzün bulunduğu ayracımıza kadar keselim. Ayracımızdaki lastik örgümüzün bulunduğu yere kadar kestik. Ayracımızı çıkarıyoruz. Ve ilk ilmeğimizi yine bu şekilde kaydırıp şişimizi alıyoruz. Burada yine 2, 4, 6, 7 tane ilmeğimiz kaldı. Şimdi arkadaşlar buradaki 7 tane ilmeğimizi arka bedenimize takılı olan şişimizi alalım. Bu şekilde. Şimdi ilk birleştirme yaptığımız ön bedenimizden devam edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bakın birleştirme işlemlerimiz örgümüzün ön yüzünde bu şekilde görünüyor. Gayet muntazam bir birleştirme işlemi yaptık. Şimdi arkadaşlar buradan bir tane ilmek kaldıracağız. 7 tane ilmeğimiz 2, 4, 6, 7. Ön bedenimizde kalan son ilmeğimiz bu 7 ilmeğimiz lastik örgümüz. Buradan bir tane ilmek kaldıracağız. Şuradan arkadaşlar bakın. Bunu kaldırdım. Ve yandaki arka bedenime ait ilmeğimle birlikte 2 ilmeği kesiyorum. Ve dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi de örmüyorum arkadaşlar. Alıyorum. Ve buradan bir ilmek kaldırıyorum. Diğer ilmeğimi de şişime koyuyorum. Ve bu 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Sadece bu sıraya mahsus yaptık arkadaşlar bu ilmek kaldırma işini. Bundan sonra yapmayacağız. Ve ters ters düz olarak örüyorum. Ön yüzümü döndüm. Yine lastik örgümü örüyorum. Ayracımızı takalım 7 ilmeğin sonuna. 7 ilmekten hemen sonraki 2 tane düz ilmeği birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve kenardaki 7 tane ilmeğimi yine lastik örgü olarak örüyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Ön yüzümdeyim. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Lastik örgümü yine örüyorum. Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ayracımdan hemen sonraki arka bedenime ait 2 tane ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve kenardaki 7 tane lastik ilmeğimi yine lastik örgü olarak örüyorum. Bu şekilde arka beden ilmeklerimizin sonuna kadar örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim.
Arka bedenime ait 2 tane ilmeğim kalana kadar aynı şekilde yaptım arkadaşlar. Son ilmekleri yine birlikte yapalım. En son dönüşüme geçmiştim. İlmeğimi örmeden alıyorum. Yine lastik tarafına ayrıcımı takayım. Düzü düz, ters ters olarak örüyorum. Döndüm. Yine kenardaki lastik örgümü örüyorum. Yedi ilmeğimi ördüm. Ayrıcımdan sonraki 2 düz ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yine düzü düz, ters ters olarak örüyorum. Döndüm. Arka bedenime ait bakın bir tane ilmeğim kaldı. Bu taraf benim ön bedenimin 7 tane lastik ilmeği. Bu tarafta diğer ön bedenimin 7 tane lastik ilmeği. Ortada da bir tane arka bedenime ait ilmek kaldı. Şimdi onu keseceğim. Yine kenardaki lastik ilmeklerimi örüyorum. Ayrıcımı bu tarafa aldım. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 7 tane lastik ilmeğimiz bu tarafta. Bir ön bedenimizde 7 tane 2, 4, 6, 7 tane ilmek de diğer ön bedenimizde var. Ortada yine bir tane ilmeğimiz var. Döndük. Bu ilmeği de kaybedeceğiz. Yani keseceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer tarafın en başındaki lastik ilmeğimizle birlikte keseceğiz onu. Ters ters düz olarak örüyorum. Döndüm. Lastiğimi yine örüyorum. Ayrıcımı bu tarafa aldım. Bakın buradaki ilmeğimle diğer ön bedenimdeki lastik ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. 2, 4, 6 tane ilmek kaldı. Şimdikiyle birlikte 7 tane ilmeğim kaldı. 7 bu tarafta, 7 de diğer tarafta. Aynı şekilde birleştirme işlemi yapacağız arkadaşlar. 7'şer tane lastik ilmeğimizi örgümüzün ön yüzü içeride olacak şekilde katlıyoruz. Ve karşılıklı olarak yine tığ yardımıyla birleştireceğiz. Bu arada arkadaşlar geri dönüşlerde ilmeklerinizi örerek aldıysanız ya da gevşek aldıysanız bu aradaki boşluğunuz çok fazla olacak. Diğer ön bedenimizde olduğu gibi bu şekilde ilmekler kaldırarak kesim işlemlerini yapıp boşluğu tamamladıktan sonra birleştirme işleminizi yapabilirsiniz. Şimdi katladık. Örgümüzün yine ters yüzü burası. Ön yüzler içeride. Aynı şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Farklı bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimizi kapatalım bu şekilde. Evet arkadaşlar lastik ilmeklerimi aynı şekilde kapattım. Şimdi kol bedenimizle devam edeceğiz. Ben bir tanesini hazırladım. Diğerini birlikte yapacağız. Aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. O yüzden bir tanesini göstereceğim. Örgümüzün ön yüzünden yapacağız ilmek toplama işine. Bu şekilde hırkamızın alt kısmındaki orta noktadan giriyoruz. 46 tane ilmek toplayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biz kol bedenimizi dikişsiz olarak öreceğiz. Eğer dikişsiz örgüde zorlanıyorsanız kol bedenlerinizi hazırlayın ve daha sonra buraya dikin. 40 ilmek başlayın. Tekli lastik örgü yine bu defa 6 cm uzunluğa gelene kadar örün. 40 ilmek 6 cm lastik ördükten sonra da ilk düz sıranıza geçtiğinizde aralıklı 6 ilmek artırıp ilmek sayınızı 46'ya çıkartın. Daha sonra herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan önlerde düz, arkalarda ters olarak devam edin. Lastikten itibaren 20 cm uzunluğa gelene kadar ördükten sonra da ilmeklerinizi kesin ve daha sonra dikiş işleminizi gerçekleştirin. Şimdi biz dikişsiz yapacağımız için bunu göstereceğim.
İlmeklerimizi ilmeklerin içerisinden çıkaralım ki arkadaşlar muntazam bir görüntü olsun. Şişle zorlanıyorsanız tığ ile çıkartıp şişinize de alabilirsiniz. Toplamda 46 tane ilmek çıkaracağız. Tüm yüzden. Bakın bu şekilde çıkarın ilmeklerinizi. Birleştirme yerine kadar toplam 25 tane ilmek çıkardım. Yani bu şekilde ilmeklerimizi çıkaracağız. Başlangıç noktamıza kadar. 46'ya tamamlayacağız. Tamamlayalım arkadaşlar. Toplamda arkadaşlar 46 tane ilmek çıkardım. Bu işlemi o kadar çok yaptık ki arkadaşlar. O yüzden çok uzatmayacağım. Sizler de sıkılmayın. Dönerek sadece düz olarak öreceğiz. Şöyle bu sırayı birlikte örelim. Herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yok lastik örgümüze kadar. Sadece düz olarak dönerek öreceğiz. Toplam 46 ilmek çıkardık. Örgümüzün arka yüzü olmadığı için hep ön yüzümüzde ilerlediğimiz için düz olarak devam ediyoruz. ...14 santimetre uzunluğa gelene kadar arkadaşlar düz olarak örelim. Daha sonra lastik örgümüz ve kesimlerimizle devam edelim. Evet arkadaşlar, kol bedenimi 14 santimetre uzunluğa gelene kadar düz olarak ördüm. Şimdi lastik örgümüze geçeceğiz. 6 santimetrede lastik örgü öreceğiz. Şimdi toplam 6 tane ilmeğimizi keseceğiz. Bir düzle başladım. Bir ters. Lastik örgümüzü örerken kesme işlemini yapacağım. Düz ilmeklerde bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 2 ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum. Tersten sonra düz ördüm. 2 ilmeği birlikte alarak. Şimdi yine bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, 2 ilmeği birlikte alarak bir düz. İkinci kesimimi de yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Üçüncü kesimimi de düz olarak yaptım. Bir ters, bir düz ve bir ters. 3 kesim daha yapacağız. En son ters ilmekte kalmıştık. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. 2 ilmeği birlikte alarak bir düz. Kesim işlemimin dördüncüsünü yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters. 2 ilmeği birlikte alarak düz. Beşincisini yaptım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve altıncısını yani sonuncusunu yaptım. 2 ilmeği düz olarak kestim. Devam ediyorum. Ters, düz, ters, düz ve ters. Evet arkadaşlar, kol bedenimizin kesim işlemlerini de tamamladık. 46 ilmekle başlamıştık. 14 santimetre uzunluğa gelene kadar düz ördükten sonra az önce birlikte 6 kez kesme işlemimizi yaptık. Şimdi lastik örgümüze devam edeceğiz. Toplam uzunluğumuz lastik örgümüz dahil 20 santimetre olana kadar
Yani 14 santim burayı ördük. 6 santimetrede tekli lastik örgü öreceğiz. Daha sonra ilmeklerimizi örerek kesme tekniğiyle kapatacağız. Şimdi ben lastik örgümü tamamlayıp hırkamın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamız son haliyle hazır. Gerçekten çok güzel, çok şirin bir hırka çalışması oldu. Bu arada arkadaşlar sadece 1,5 yumağa yakın ip kullandım. İpim çok bereketli çıktı. Üzerindeki çiçekleri videomun başında da söylediğim gibi ayrı bir video olarak hazırlamıştım. Kanalımda var. Oradan izleyerek çiçeklerinizi yapabilirsiniz. Çiçeklerinizin hırkanıza dikiş işlemini de arkadaşlar ben sizlerin yerinde olsam içindeki iple değil de hayalet iple dikerim ki ben öyle diktim. Tabii tercih dediğim gibi sizin. Hayalet ip ne açık renkte ne koyu renkte. Yani hiçbir şekilde ne örgünün ön yüzüne ne de arka yüzüne görünmüyor arkadaşlar. İçeride de çok temiz bir görüntü oluyor. Yani iğneye takma kısmı biraz sıkıntılı çünkü ipi görmüyorsunuz. Tek gözümü kaybediyordum dermişim. Bakın arkadaşlar. Tertemiz bir görüntü ama dediğim gibi tercih sizin. Nasıl tercih ediyorsanız o şekilde dikişinizi yapabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.